Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir markaya ait olan mozaik motifinden harika bir çanta ile geldim. Burada çantamız 5 tane motiften oluşuyor. Çanta kağıt iple örülmüş. Ben de aynı şekilde kağıt iple hazırladım. İstediğiniz farklı iplerle de örebilirsiniz. Polyester makrome ipi olur, rafi iplerle. Burada pamuk makrome ipi kullanabilirsiniz. Harika bir model. Bakın çantamızın modelini de göstermek istiyorum. Çantanın tabanı ve tüm motiflerimiz aynı şekilde örüp birleştirdikten sonra çantanın ağız kısmına biraz sık iğne gittik ve burada hazır deri askı kullandım. Çantanın orijinali de bu şekilde askı kullanılmış. İsterseniz örgü askı da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bakın çantanın içinde göstermek istiyorum. Çantanın orijinalinde içinde astar yoktu. İsterseniz içine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt dikebilir. Bu şekilde farklı aksesuarlarla zevkinize göre çantanızı örüp tamamlayabilirsiniz. Ben daha önceden 5 motiften oluşan bir çanta hazırlamıştım. O çantanın içerisinde çantanın astar yapımını paylaşmıştım. Astar yapacaklar için bu videonun açıklama kısmına o videonun linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak astar yapımına ulaşabilirsiniz. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Ben burada toplamda 450 gram kağıt ip kullandım. Çantanın eni, bakın şöyle göstermek istiyorum. Eni 45 santim. Çantanın boyu 28 santim boyu var ve çantanın motifi burası da 26 santim. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipimi çile halinde alıp hiçbir yumuşatma işlemi yapmadan sarıp yumak haline getirip ondan sonra örüyorum. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız 3,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. Çantamız 5 motiften oluştuğu için ben burada kağıt iple 5 tane motifimi örüp hazırladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Hepsini motifleri ördüm. Daha sonra tersinden buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. İlk önce motifimizi yaptığımız zaman biraz dalgalı şekilde olacaktır. Ama daha sonra motifler bittikten sonra tersinden buharlı ütü yapınca tamamen düzelecek. Bu şekilde motifleri hazırladım. Sizlere daha iyi anlatmak için pamuk makrome ipiyle anlatacağım. Aynı ipimle aynı kalınlıkta 2 mm kalınlığında pamuk makrome ipiyle paylaşacağım. Tığ numaram da aynı kağıt iple ördüğüm gibi 3,5 mm'lik tığla öreceğim. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Burada yaptığım kare motifin ilk önce burada ölçüsünü paylaşacağım ve kaç sıra ördüğümün bilgisini vereceğim. Kare bir motif olduğu için motifimizin eni 26 santim ve boyu da aynı şekilde 26 santim. Burada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Çantanızın daha küçük olmasını isterseniz sıra sayısını azaltabilirsiniz veya daha büyük olmasını isterseniz buradan sıra sayısını artırabilirsiniz. Burada aynı zamanda yaptığım yerin sıra sayısını da vermek istiyorum. Bakın ilk burada sihirli halkayla başladık ve köşelerden itibaren buradaki köşe boşluklarını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 sıra ördüm. 12 sıra bende 26 santim yaptı. Sizin ipiniz daha kalındır. Burada 11 sırada yapabilirsiniz. 10 sırada olabilir. İpiniz daha incedir. Sıra sayısını burada arttırabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre çantanızı büyütüp küçültebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben burada ipimi alıp başlangıcımı yapacağım. Ben burada daha iyi anlatmak için pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Burada 2 mm kalınlığında bir pamuk makrome ipi kullanacağım. Ve tığ numaram aynı kağıt iple ördüğüm gibi 3,5 mm'lik bir tığ kullanacağım. İlk önce sihirli halka yaparak işe başlayacağız. Bu şekilde parmağıma bakın tuttum, bir tur parmağımın üzerinde ipimi doladım. Yumaktan gelen ipim sol kenarda kaldı.
Şimdi burada bir halka yaptım. Bu yumaktan gelen ipi bu halkanın içinden şu şekilde çıkarttım ve bunu parmağımla tutuyorum. Ve burada kısa ipimiz sol kenarda kalması gerekiyor. Şimdi buraya 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Aynı boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Bakın tığda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Daha sonra ikisini bir çıkarttım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle 2 tane olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Tekrar ipimi doladım. Aynı halkanın içine batıp tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirle 3 tane olmuş oldu. Şimdi 3 tane trabzandan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. İpimi doladım. Aynı halkanın içine batıp buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 tane zincir. Aynı halkanın içine tekrar battım. 3 tane daha ikili trabzan olacak. 1, 2 ve 3. Burada sayıyorum. 1, 2, 3 tane oldu. Son dördüncüyü yapacağım. Tekrar 2 tane zincir ve 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Şimdi hafif burada çok kapatmayacağız. Çok azıcık. Benim burada yeterince fazla yuvarlak büyük olduğu için çok azıcık kapatıyorum. Tam burada sıkı sıkı kapatmayın. Çünkü bir üst sırada önden batmalı ilmekler olacağı için biraz zorlanırız. O yüzden bu sırayı çok kapatmıyorum. Bir sıra daha yaptıktan sonra o zaman kapatacağız. Şimdi 3 tane trabzandan sonra bakın burada üçlü trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi zincirden sonra bakın burada sıranın başında 3 tane zincirimiz vardı. Hemen yanındaki trabzanın ilk trabzanın tepesindeki boşluğa batıp ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Kısa ipim burada kalacak. Daha sonra burayı bir sıra daha yaptıktan sonra o zaman bu ilmeği burada kapatacağız. Şimdi bu şekilde bırakıyorum. Şimdi yanındaki bizim buradaki ilk 2 zincirlik boşluğa gelmem gerekiyor. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp bir ilmek kaydırma yaptım. Bir sonra bakın 2 zincirlik boşluğun içine batıp buraya da bir ilmek kaydırma yaptım. 2 tane ilmek kaydırmayla 2 zincirlik noktaya gelmiş oldum. Şimdi bir üst sıra için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. İpimi bakın burasına dikkat edelim. 3 zincirden sonra tığın üzerine 2 defa doladım. Şimdi bakın şu şekilde. Şimdi buradaki bizim bu 3 tane yaptığımız bakın üçlü trabzan 2 tane arasına tam bu şekilde batacağım. 3 zincir çektik. Hemen onun buradaki 2 tane üçlü trabzanların şu şekilde tığımı bu şekilde battım ve buradan bakın şöyle göstermek istiyorum. Burayı ilmek çıkarttım. Tığımızda bakın 4 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Sonra ikisini, tığdaki ilmek kaldı. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Aynı buradaki bizim bakın arkada kaldı 2 tane zincir boşluğumuz. Buraya tekrar 2 zincirlik boşluğa battım. Bu defa tığın üzerine bir kere doluyorum. 2 zincirlik boşluğa batıp önce ikisini bir çıkartıyorum. Daha sonra 2 ilmeği çıkarttım. Bakın sıranın başına ilk 3 tane zincir çektik. Tığın üzerine 2 kere doladık. Buradaki noktaya batıp araya battım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir kere tığın üzerine doladım. Aynı 2 zincirlik boşluğa bir tane de ikili trabzan yaptım. Şimdi burada köşe oluşturmak için arada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tekrar ipimi doladım. Şimdi aynı 2 zincirlik noktaya battım. Buraya ilk önce bir tane ikili trabzan.
Şimdi bakın buradaki üçlü trabzanın aynısını yapacağım. Tığın üzerine 2 kere doladım. Bakın şimdi buradaki bizim üçlü trabzan yaptığım yerin aynı yerine batacağım. Bakın şu şekilde 2 tane üçlü trabzanların tam arasındaki şu şekilde tığımı bakın arkadan da göstermek istiyorum. Bu şekilde battım. Buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Sonra 2 ilmek ve tığda 2 ilmeği çıkarttım. 3 defa da bu şekilde üçlü trabzanımızı yapmış olduk. Tekrar ipimi doladım. Şimdi aynı şekilde buradaki 2 zincirlik noktaya battım, ilmek çıkarttım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın ilk buradaki 2 zincirlik noktaya bu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. 3 zincirle başladım. İlk önce bir üçlü trabzan, aynı noktaya bir tane ikili trabzan, arada 2 zincir, tekrar bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan ve tekrar bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ilk buradaki 2 zincirlik noktaya bu şekilde yaptım. Burada bizim ilk köşe oluşturacağımız için buradaki gibi ilk 4 tane köşemiz olacak. Şimdi 4 tane köşe oluşturmak için bakın bir tanesini oluşturdum. Şimdi ikinci köşeyi oluşturacağım. Hiç arada zincir çekmeden ipimi doladım. Şimdi bir sonraki 2 zincirlik noktaya aynısını buradaki yaptığımızın aynı işlemi uygulayacağım. Arada hiç zincirimiz olmadan bir sonraki 2 zincirlik noktaya önce bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonra bakın üçlü trabzan yapacağım. Tığın üzerine 2 kere doladım. Buradaki bizim 2 zincirlik noktanın tam bakın arasındaki noktaya batmış olacağım. Yani 2 tane üçlü trabzanların tam arasında şu şekilde battım. Ve ipimi buradan bir ilmek aldım. Tığda 4 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Daha sonra ikisini ve tekrar 2 ilmeği çıkarttım. Bu şekilde bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapacağım. İpimi bir kere doladım. Aynı 2 zincirlik noktaya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada arada 2 tane zincirimiz olacak. 1 ve 2. Tekrar ipimi doladım. Şimdi buradaki yaptığımın aynısını yapacağım. 2 zincirlik noktaya önce bir tane ikili trabzan. Şimdi üçlü trabzan yapacağım. Tığın üzerine 2 kere doladım. Şimdi buradaki noktaya battım ve buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi son bir tane tekrar ikili trabzan yapacağım. Aynı noktaya batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde ikinci köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi arada hiç zincir çekmeden ipimizi dolayıp şimdi bir sonraki üçüncü 2 zincirlik noktaya batıp önce buraya bir tane ikili trabzan, şimdi bir tane üçlü trabzan yapacağım. 2 kere doladım. Şimdi şu şekilde battım. Buraya bir tane üçlü trabzan, ipimi doladım. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı noktaya önce bir tane ikili trabzan, ipimi doladım 2 kere ve şimdi tekrar buradaki aradaki noktaya batıp buraya bir üçlü trabzan, tekrar aynı 2 zincirlik boşluğa buraya da bir tane ikili trabzan. Bakın 3. köşeyi de yaptım. Tekrar ipimizi dolayıp bir sonraki son 2 zincirlik noktaya da buradaki yaptığımız gibi 4. köşeyi oluşturalım ve birleştirmesini paylaşacağım. 4. köşeyi de bu şekilde oluşturdum. Şimdi buradaki kısa ipimi artık asılabilirim. Burayı kapatabildiğim kadar orta noktayı kapatacağım. Kapattım. Daha sonra bakın bu ipi şu şekilde aralardan bu ipi gizleyeceğiz. Buradan bir tane düğüm atacağım. Bakın şu şekilde bir tane düğüm attım. Tekrar yine bunu aralardan gizleyeceğim. Ve fazlasını burada ipinizi kopartabilirsiniz. Bu şekilde 4. köşeyi tamamladım ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk yaptığım benim burada 3 tane zincirim var. Zinciri hiç dokunmuyorum. Hemen yanındaki üçlü trabzanın tepesindeki noktaya battım. İlmek çıkartıp
bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Yanındaki trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yapacağım. Daha sonra 2 zincirlik noktaya gelmek için bir tane daha ilmek kaydırma yapacağım. Yanındaki trabzanın tepesine birinci ilmek kaydırma ve 2 zincirlik boşluğa battım ve ikinci ilmek kaydırmamı yaptım ve buradaki 2 zincirlik noktaya, tam orta noktaya gelmiş oldum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Şimdi bu şekilde 3 tane zincir çektim. Hemen bizim burada bakın şuradaki noktaya biz bir önceki buradaki yere üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi hemen buradaki zincirin altındaki duran, bakın şu şekilde batıp buraya üçlü trabzanımızı oluşturacağız. Tığın üzerine 2 kere doladım. Hemen buradaki noktaya battım ve buraya bir üçlü trabzan yapacağız. İlk buraya köşeyle başlayacağım. 3 tane zincir ve hemen altındaki noktaya bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincirlik boşluğa buraya battım. Buraya bir tane ikili trabzan. Köşe yapmak için ortada 2 tane zincir. İpimi bir kere doladım. Aynı 2 zincirlik noktaya bir tane ikili trabzan. Tığın üzerine 2 kere doladım. Bakın buradaki aynı battığım yere altındaki noktaya bu şekilde battım ve buraya bir tane üçlü trabzan. İpimi bir kere doladım ve 2 zincirlik noktaya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi bizim bakın ikinci köşemiz burası olacak ve iki köşe arasında bakın bir tane boşluk var. Buraya da şu şekilde yapacağız. İpimi doladım ve buradaki bakın bir sonraki ara boşluğa hiç arada zincir çekmeden bu noktaya battım. Buraya ilk önce bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi 2 kere doladım. Bakın bizim buradaki şöyle göstermek istiyorum. Biz altında duran bakın bir üçlü trabzan ve diğer üçlü trabzan arasında şöyle baktığım zaman 1 2 3 tane ikili trabzan var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradaki üçlü trabzan ve diğer üçlü trabzan arasında 1 2 3 tane ikili trabzan var. Tam ortadaki bakın ikinci ikili trabzana şu şekilde tam arkadan tığımı sardıktan sonra buraya üçlü trabzanı bu noktaya yapacağım. İlk önce buraya bir ikili trabzan yaptım. Tığın üzerine 2 kere doladım ve altındaki burada 3 tane ikili trabzan var. Tam ortasındaki trabzana bu şekilde tığımı önden battım, ilmek çıkarttım ve buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Önce ikisini 2 2 şekilde 3 defada çıktım ve tekrar aynı buradaki boşluğa bir tane de ikili trabzan yaptım. Buradaki ara noktaya köşeden önceki bir tane burada bu arada boşluğumuz var. Buraya bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan ve tekrar bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hiç arada zincirimiz olmadan bir sonraki bakın 2 zincirlik buradaki boşluğa tekrar köşe oluşturacağım. Sadece buradaki 2 zincirlik noktalara köşe oluşturacağız ve 2 zincirden sonraki bakın arada hiç zincirsiz şekilde olan boşluklara da buradaki yaptığım gibi bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan yapacağız. Bu 2 zincirlik noktalara sadece köşelerimizi ilk buradaki yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi bir sonraki 2 zincirlik noktaya köşe oluşturacağım. İpimi doladım. Buraya ilk önce bir tane ikili trabzan ve tığın üzerine 2 kere doladım. Hemen bakın şu altındaki bakın burada bizim 2 tane ikili trabzanımız var. Tam şu şekilde tığımı sardım. Buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. 3 defada ipimi çıkarttım. Tekrar aynı 2 zincirlik noktaya bir tane ikili trabzan.
arada 2 tane zincir, aynı noktaya bir tane ikili trabzan, 2 kere doladım. Buradaki üçlü trabzan yaptığım yere tekrar batıp tekrar buraya bir üçlü trabzan, aynı 2 zincirlik noktaya bir tane ikili trabzan yaptım ve köşemi bu şekilde oluşturmuş oldum. Bakın diğer 2 zincirlik noktamız burası. Tam onun arasında bakın bir tane burada zincirsiz şekilde bir boşluk var. Buraya da aynı bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan olacak şekilde burayı oluşturacağım. İpimi doladım. Buradaki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan, ipimi 2 kere doladım. Şimdi bakıyorum, bakın tam altındaki 2 tane üçlü trabzanın tam arasında burada 3 tane ikili trabzan var. Tam ortasındaki ikili trabzana bu şekilde tığımı sardım. Tam bunun aynı altında duran 3 tane trabzanın ikincisine bu şekilde battım ve buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. İpimi doladım ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yaptım. Bakın köşelerden sonraki boşluklara hep bu şekilde bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan yapacağız. Tekrar bir sonraki 2 zincirlik noktaya da tekrar buradaki gibi köşeyi oluşturacağım. Hiç arada zincirimiz olmayacak. 2 kere doladım. Hemen altında duran buradaki noktaya buraya bir üçlü trabzan, tekrar aynı yere bir ikili trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan, tekrar üçlü trabzan battığım yere buraya bir üçlü trabzan ve aynı 2 zincirlik yere bir tane ikili trabzan. Şimdi bakın bir sonraki 2 zincirlik noktamız burası. Arada bir tane burada boşluk var. Buraya bir ikili trabzan ve altındaki bakın 3 tane trabzan var burada. Yani 2 üçlü trabzanın arasında 3 tane trabzan var. Ortadaki ikili trabzana bu şekilde tığımı batıp buraya bir üçlü trabzan. Aynı buradaki boşluğa bir tane de ikili trabzan. Ve ardından diğer 2 zincirlik noktaya 4. köşemizi oluşturacağız. Ve bir sonra bakın burada bizim başlangıç noktamız burası. Ve ondan bir önce yine arada bir bu şekilde bir boşluk var. Buraya da bir ikili trabzan ve altındaki 3 tane trabzanın da bakın ortasındaki noktaya bir üçlü trabzan ve aynı boşluğa bir ikili trabzan. Buradakinin aynısını yapacağız. Burayı tamamlayalım ve birleştirmesini paylaşacağım. Evet, başlangıç noktama geldim. Şimdi burada bir sıranın başına 3 tane zincir çekmiştik. Zincirimize dokunmuyoruz. Hemen yanındaki üçlü trabzanın tepesindeki noktaya buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada ilk önce bakın buradaki 2 zincirlik boşluğa gelmem gerekiyor. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma ve 2 zincirlik noktaya ikinci ilmek kaydırma yaptım ve buraya geldim. Şimdi tekrar sıranın başında 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine 2 kere dolayıp şimdi buraya bir üçlü trabzan yapacağım. Bakın hemen burada bizim 2 tane trabzanımız var. Tam 2 trabzanın arasında şu şekilde tığımı sardım ve buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Ve ipimi bir kere doladım. Şimdi ilk buraya köşe başlayacağız. Köşe oluşturacağımız için bir tane buraya ikili trabzan, arada 2 tane zincir, aynı 2 zincirlik noktaya bir ikili trabzan. Şimdi aynı buradaki noktaya batıp buraya bir üçlü trabzan, ipimi bir kere doladım ve aynı 2 zincirlik noktaya bir ikili trabzan yaptım. Bakın ilk köşemizi oluşturmuş olduk. Hep köşeyle başlayacağız sıramızı. Şimdi burada bakın diğer 2 zincirlik noktamız bizim burada.
hep köşelerimiz 2 zincirlik noktalarda olacak. Diğerleri 2 zincirlik yerden sonraki, bakın arada bir önceki sırada bir tane boşluk vardı. Bu sırada 2 tane boşluk var. Burada 2 tane boşluk olduğu için aynı. Burada bizim bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan olacak yer 2'ye çıkmış oldu. Bu sırada ondan sonra hep 2 zincirlik yere de hep köşeleri buradaki gibi köşe noktalarımızı oluşturacağız. Şimdi buradaki aradaki boşluğa bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bu sırada boşluk sayımız 2'ye çıktı. İpimi doladım. Şimdi ilk buradaki boşluğun içine buraya bir tane ikili trabzan, tığın üzerine 2 kere doladım. Bakın bu defa biz batacağımızın yer çok net bir şekilde görünüyor. Hemen buradaki ikili trabzanın bakın altında yaptığımız bizim üçlü trabzanımız var. Buradaki üçlü trabzana batacağız. Bakın çok net bir şekilde görünüyor. Hemen altında buradaki üçlü trabzana bu şekilde sarıp buraya üçlü trabzanımı buraya yapacağım. Hemen altındaki nokta. Buradaki şöyle göstermek istiyorum motifimde de. Buradaki üçlü trabzanların hep aynı şekilde devamlılığı sağlıyoruz. Bakın çizgi bir şekilde devam ediyor, ilerliyor. Hep buradaki üçlü trabzan noktalarımıza batıp ilerliyoruz. O yüzden şimdi buradaki yere 2 kere doladım. Üçlü trabzana bu şekilde tığımı arkadan sardım. Bakın önden batmalı bir tane üçlü trabzan yaptım. İpimi doladım. Aynı 2 zincirlik noktaya da bir ikili trabzan yaptım. Bakın ilk boşluğa bu şekilde yaptım. Şimdi ikinci boşluğa da aynısını yapacağım. Hiç aralarda zincirimiz olmayacak. Hep zincirsiz şekilde motifimizi yapmaya devam edeceğiz. İpimi bir kere doladım. İkinci boşluğa da aynısını işlem uyguluyorum. Bir ikili trabzan ve tam bakın yaptığım trabzanın altındaki bizim üçlü trabzanın devamlılığı açısından tam buradaki üçlü trabzana bu şekilde tığımı sardım ve buraya bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar ipimi bir kere doladım ve ikinci boşluğa aynı yere bir ikili trabzan yaptım. Bakın ikinci noktayı da bu şekilde yapmış oldum. Şimdi 2 zincirlik yere geldim. 2 zincirlik yere aynı buradaki gibi köşe oluşturacağım. 2 zincirlik noktaya ilk önce buraya bir ikili trabzan, tığın üzerine 2 kere doladım. Şimdi burada bizim köşede 2 tane trabzanımız var. Trabzana bu şekilde köşeyi tam tığımı batıp buraya bir üçlü trabzan, aynı 2 zincirlik noktaya bir ikili trabzan. Şimdi 2 tane arada zincir var. Önce köşeye bir tane ikili trabzan, ipimi 2 kere doladım. Şimdi aynı üçlü trabzan yaptığım yere aynı noktaya batıp buraya bir üçlü trabzan ve aynı köşeye bir ikili trabzan yaptım ve köşemi oluşturmuş oldum. Bakın diğer 2 zincirlik noktamız burası. Yine burada 2 tane boşluk var. Buradaki gibi aynı işlemi uygulayacağım. İpimi doladım. İlk boşluğa bir ikili trabzan ve altında duran, bakın tam buradaki boşluğun altında duran bir önceki sırada yaptığımız üçlü trabzana bu şekilde tığımı sardım ve buraya bir üçlü trabzan, aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan. Bakın birincisini yaptım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya bir ikili trabzan, tam altındaki üçlü trabzana battım ve buraya bir üçlü trabzan, tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan. Bakın bir sonraki 2 zincirlik noktaya geldim ve 3. köşeyi oluşturacağım. Aynı buradaki gibi 3. köşeyi oluşturacağız. Bakın ondan sonraki köşemiz bizim 2 zincirlik noktaya 4. son köşemizi oluşturacağız. Tekrar arada 2 tane burada boşluk var. Aynı buradaki gibi sıramızı devam ettireceğiz ve sıranın sonuna kadar bu sayıyı da tamamlayalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın şimdi burada iki köşe arasındaki buradaki bir trabzan, bir üç trabzan, bir ikili trabzan yaptım ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Bizim ilk köşemiz, başladığımız yer burası. 3 zincir çekmiştik sıra başında. Zincire hiç dokunmuyorum.
Hemen yanındaki ilk üçlü trabzanın tepesindeki noktaya batıp buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve 4. sıramı tamamladım. Bakın şöyle saymak istiyorum. Sihirli halkadan sonra bizim 1, 2, 3 ve 4. sıra. Bakın buradaki boşluk sayılarını sayıyorum sıra sayısı için. 4. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 5. sıraya geçeceğim. 5. sırayı da aynı şekilde ilk köşeyle başlıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine 1. ilmek kaydırma, bir yanındaki 2 zincirlik noktaya 2. ilmek kaydırmayla 2 zincirlik noktaya gelmiş oldum. Şimdi ilk köşeye başlayacağım için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi 2 kere doladım. Bakın ilk üçlü trabzanla başlayacağım burada. Şurada bizim 2 tane ikili trabzan var. Tam bu şekilde tığımı battım. Buraya bir tane üçlü trabzan. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan. Arada 2 tane zincir. Aynı köşe oluşturacağımız için bir tane ikili trabzan. 2 kere doladım. Şimdi buradaki battığımız noktaya aynı yere batıp buraya bir 3 tane üçlü trabzan ve aynı 2 zincirlik noktaya da bir ikili trabzan. Bakın ilk köşemizi oluşturmuş olduk. Bakın bir sonraki 2 zincirlik yer bizim ikinci köşemiz olacak. Hep 2 zincirlik yerler bizim köşeleri oluşturacak ve onun arasındaki kalan boşluklar da buradaki bizim bir tane ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan yapacağımız yerlerde buradaki ara boşluklar olacak. Şimdi iki köşe arasına bakıyorum. Bu sırada 1, 2 ve 3. 3 tane boşluk oluştu. Bir önceki sırada 2 taneydi. Bu sırada 3 tane oldu. Bir sonraki sırada 4 olacak. Ondan sonraki sıra 5. Her sırada birer tane bu aradaki boşluklar artacak. Şimdi bakın diğer köşeye kadar 1, 2, 3 tane boşluklara buradaki bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir önceki sırada burada 2 taneydi. Bu sırada 3'e çıkartmış olacağız. İpimi doladım. İlk birinci boşluğa buraya bir tane ikili trabzan. Bakın burada batacağımız yer net bir şekilde görülüyor. Hemen altındaki bakın üçlü trabzan var. Hep üçlü trabzanların devamlılığı sağlanacak. Hep üçlü trabzana önden batıp ilerleyeceğiz. Şimdi altındaki bakın, üçlü trabzana batacağım. 2 kere doladım. Bir önceki sırada yaptığım benim üçlü trabzana bu şekilde tığımı önden battım. Buraya bir üçlü trabzan. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane ikili trabzan. Bakın ilkini yaptım. Bir sonraki ikinci boşluğa buraya ilk önce bir tane ikili trabzan. Şimdi üçlü trabzanın hemen altında bakın boşluğun hemen altındaki yaptığımız bir önceki sırada üçlü trabzana bu şekilde tekrar batıp buraya bir üçlü trabzan yaptım. Ve bir tane ipimi bir kere dolayıp aynı boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan. İpimi doladım. Şimdi üçüncü son boşluğa buraya bir ikili trabzan, 2 kere doladım. Hemen altındaki üçlü trabzana tığımı bu şekilde sardım ve bir üçlü trabzan. Tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde köşedeki ara boşluklara bu şekilde yapmış olduk. Şimdi köşe oluşturacağım. Köşe noktasına geldim. Buraya ilk önce bir ikili trabzan. Şimdi hemen 2 tane trabzanın arasındaki tam köşedeki noktaya buraya bir üçlü trabzan yapacağım. Aynı 2 zincirlik noktaya bir ikili trabzan. Arada 2 zincir. Aynı noktaya bir ikili trabzan. 2 kere doladım. Ve bu şekilde tığımı tekrar köşeye aynı noktaya batıp bir üçlü trabzan. Ve aynı köşeye battım ve bir ikili trabzan. Bu şekilde ilk kenarı oluşturmuş oldum. Şimdi bir sonraki bizim köşe noktamız bakın 2 zincirlik noktaya 3. köşe oluşturacağız. İlk köşeyle başladığımız için 1, 2 ve 3. köşeyi 2 zincirlik noktaya, bir sonraki 2 zincirlik noktaya da 4. köşe oluşturacağız. Ve arada kalan buradaki 1, 2, 3 tane boşluğa da aynı buradaki gibi bir tane ikili trabzan
bir ikili trabzan ve altındaki duran bakın üçlü trabzanı, bir önceki battığımız üçlü trabzanı bu şekilde sarıp bir üçlü trabzan ve aynı noktaya bir ikili trabzan. Bir sonraki ikinci boşluğa bir ikili trabzan, altında duran boşluğa bir üçlü trabzan ve aynı noktaya bir ikili trabzan. Bu şekilde 3 tane boşluklara bu şekilde yaptıktan sonra 2 zincirlik noktaya tekrar köşe oluşturacağız. Ve bu yaptığımız yerin aynısını devam ettirip sıra sonuna geldiğimiz zaman zincire dokunmuyoruz. Hemen yanındaki üçlü trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramızı birleştireceğiz. Bir sonraki sıra için buradaki 2 zincirlik noktaya kadar 2 tane ilmek kaydırma yapacağız. Buraya gelip aynı buradaki gibi ilk köşeyle başlayacağız. Ve ondan sonra buradaki bizim boşluk sayımız bu sırada 4 tane olmuş olacak. Bu şekilde her sırada boşluk sayımız iki köşe arasında birer tane artacak. Burada parçada yaptığım motifi de göstermek istiyorum. Burada sayısını da vereceğim. Bakın köşe arasındaki kalan boşluk sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tam 11 tane iki köşe arasında 11 tane boşluk var. Bu şekilde motifimizi ben 12 sıra yaptım. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Motifimizi tamamlayıp gelelim. Motifi bitirirken de şu şekilde yapacağız. Burada sıramızı tamamladık. Ve sıra başındaki noktamız burası. Şimdi birleştirme yaparken ben burada ipimi koparttım. İpinizi koparttıktan sonra ipimizi çıkartıyoruz. Ve buradaki bizim zincirden sonraki üçlü trabzanın tepesindeki noktaya bu şekilde tığımı battım. Ve bu kısa ipi motifin iç tarafına aldım. Ve sonra bakın buradaki bizim son yaptığım ikili trabzanın üstteki duran tek kanadına batıp bu kısa ipi tekrar çantanın bakın parçanın iç kısmına aldım. Şimdi ince bir tığ yardımıyla bu kısa ipimi arka tarafta saklayacağım. Şimdi burada bir tane düğüm atacağım. Bakın motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu yaptığımız bakın 5 tane motifimizi hazırladık. Şimdi bu hazırladığımız motifleri birleştirmesini paylaşacağım. Motifin bir tanesini aldım. Bu çantamızın taban kısmını oluşturacak. Taban kısmını oluşturacak olan motifi aldım. Ve buradan 4 bir kenarına motif ekleyeceğiz. Daha sonra çantanın duvar kısmını motifi en son eklemesini yapacağız. Yani bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi taban kısmını oluşturacak olan motifim benim bu. Şimdi bunun 4 bir kenarına bakın birinci kenara bir motif gelecek. İkinci kenara ikinci motif. Üçüncü kenara üçüncü ve dördüncü kenara dördüncü motif ekleyeceğiz. Ve tabandaki motifle 5 tane olmuş olacak. Tabanın kenarına 4 bir kenarına motif İlk önce motiflerimizi birleştirmesini yapacağız. Daha sonra çantanın duvar kısmını oluşturacak olan açıklık kısmını en son eklemesini yapacağım. Şimdi ilk önce bir tane motif aldım. Dediğim gibi bu benim taban kısmını oluşturacak olan motifim. Onun bir kenarına eklemek için bir tane daha motif aldım. Şimdi buradan kenardan itibaren diğer köşeye kadar ilk önce eklemesini yapacağım. İpimi burada aldım. İpimi ilk bu noktada kilit yaptım. Şimdi köşeden itibaren başlangıcımı yapacağım. Bakın buradaki 2 zincirlik noktaya buraya battım ve taban kısmını oluşturacak olan motifimi de aldım. Ve onun da köşedeki 2 zincirlik noktaya batıp buradan bir ilmek çıkarttım ve kısa ipimi iple tığ arasına aldım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Köşede 2 tane zincir olduğu için bir tanesiyle başlıyorum. En son sıranın sonunda da buraya bir tane daha yapacağız ve toplamda 2 tane olmuş olacak. Şimdi yanındaki trabzanın tepesine battım
ve taban kısmını oluşturacak olan motifimi burayı aldım. Şimdi buradan ilk önce şöyle göstermek istiyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine buraya battım ve ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine battım ve onun karşısındaki denk gelen bakın trabzanın tepesine karşılıklı bu şekilde batıp sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bir yanındaki trabzanın tepesi ve tabanı oluşturacak olan bakın trabzanın tepesine tekrar buraya battım. Tekrar bu noktaya bir sık iğne. Bu şekilde birer tane karşılıklı boşluklara batıp ilmek sayılarımız aynı olduğu için, birebir aynısı olduğu için birer tane batacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız ve tam köşe noktasına kadar gelelim. Burada köşeye kadar birer tane sık iğne yaptım. Şimdi köşeye geldim. Bakın köşede 2 zincirlik noktaya battım ve diğer parçanın da köşesindeki noktaya buraya batıp son sık iğnemi köşeye bir tane sık iğne yaparak burayı bitiriyorum. Şimdi bir kenarı birleştirmesini yaptık. Şimdi bir motif daha alıyorum. Bir motif daha aldım. Bakın burası bizim çantanın taban kısmını oluşturacak olan motif. Şimdi buradan diğer motifi de ikinci kenara koydum ve buradan devam edip eklemesini yapacağım. Diğer köşeye kadar burayı birleştireceğim. Daha sonra bir tane daha motif alacağız ve üçüncü kenarı birleştireceğiz. En sonda dördüncü kenarı motifimizi buraya birleştirmiş olacağız. Yani tabanın çevresine dört bir kenarına motiflerimizi ekleyeceğiz. Sadece bakın bir kenarı birleştiriyoruz. Daha sonra çantanın gövde kısmını yanları daha sonra birleştirmesini yapacağım. Şimdi en son buraya köşeye bir tane sık iğne yaptım ve ikinci motifimi aldım. Şimdi şu şekilde kendime doğru çevirdim. Şimdi bu aldığım motifin bakın 2 zincirlik köşesindeki boşluğa buraya battım. Şimdi taban kısmını oluşturacak olan motifin de aynı köşesindeki 2 zincirlik boşluğa buraya battım. Tekrar buradan bir ilmek çıkartıp ve sık iğne yaptım. Bakın yeni eklediğim motife köşeye bir tane sık iğne yapmış oldum. Sadece tabanın oluşturan motife bu tarafa bir tane batıp tekrar burayı da eklediğimiz için buraya çift batmış olduk. Hemen bir yanındaki bakın trabzanın tepesine battım ve karşısındaki yani tabanı oluşturacak olan motifin köşeden sonraki ilk trabzanın tepesine bu noktaya batıp tekrar buraya bir sık iğne. Bir yanındaki trabzan ve onun karşısındaki battığım yerin bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar batıp tekrar sık iğne. Bu şekilde karşılıklı trabzan tepelerine batıp ilerleyeceğiz. İlmeklerimiz aynı olduğu için birer defa batıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim. Birer tane trabzanların tepelerine batıp sık iğnelerimizi yapalım ve diğer köşeye kadar gelelim. Diğer köşeye kadar geldim. Şimdi köşeye de bir tane batacağım. Bakın 2 zincirlik noktaya buraya son bir tane sık iğne yaptım ve bu kenarı da tamamlamış oldum. Şimdi burası çantamızın taban kısmı. Şimdi birincisini ve ikinci motifi yani çantanın gövde kısmını oluşturacak olan iki tane motifi eklemiş oldum. Şimdi üçüncü motifi diğer kenara ekleyeceğiz. Bakın burası gövde kısmını en son daha sonra bu iki kenarı gövde kısmını en son birleştirmesini yapacağız. Şimdi üçüncü motifi alacağım. Şimdi üçüncü motifi de hiç burada ipimizi kopartmadan eklemeye devam edeceğiz. Köşesindeki 2 zincirlik noktaya tığımı battım ve taban kısmını oluşturan motifin tam 2 zincirlik boşluk noktasına buraya da batıp buraya bir sık iğne yaptım ve ilk başlangıcımı yapmış oldum. Hemen yanındaki köşeden sonra bakın ilk trabzanın tepesine buraya battım
ve karşısındaki bakın köşeden sonraki ilk trabzanın tepesine tekrar buraya bir tane sık iğne. Bundan sonrası kolay. Karşılıklı ilmeklere, trabzan tepelerine birer tane sık iğne yaparak tekrar birleştirmemize devam edeceğiz. Bakın battığım yerin bir yanındaki tekrar trabzan tepesine batıp sık iğnemi yaptım. Bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Aynı köşeye geldiğimiz zaman köşeye bir tane sık iğne ve en son dördüncü motifimizi de alacağız ve ardından bakın dördüncü motifimizi de ekleyeceğiz. Aynı diğer motiflerimizi eklediğimiz gibi ve bu şekilde 4 tane motifimizi ekleyelim. Tekrar devam edeceğiz. Son bakın buradaki benim dördüncü motifin köşesine geldim. Şimdi 2 zincirlik tam köşeye battım ve tabanı oluşturan motifin de 2 zincirlik köşe boşluğuna buraya batıp son sık iğneyi de bu noktaya yaptım ve dördüncü motifimizi de eklemiş olduk. Bakın tabanın dört bir kenarına motifi ekledik. Tersini çevirdim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tersini çevirdim. Buradan eklediğim 4 tane motifi eklediğimiz yeri bu şekilde burayı tekrar buharlı ütü yaptım. Sadece bakın tabanı ve buradaki eklediğim sık iğne yaptığım yeri bu kısmı ütüledim. Diğer yerleri ütülemedim. Zaten daha önceden ütülemiştik. Burayı ütüledikten sonra şimdi hiç ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. Şimdi motiflerin bakın gövde kısmına bakın iki motifi buraya ekleyeceğiz. Kenar kısmına ve diğer motifi de bu şekilde iki motifi yukarı doğru ekleyeceğiz. Şimdi çantanın gövde kısmının eklemesini yapacağız. Buradan hiç ipimi kopartmadan köşeden itibaren yukarı doğru buraya kadar eklemesini yapacağım. Şimdi devam edelim burada. En son köşeye batmıştım. Tekrar burada en son tekrar bir kere daha köşeye batıyorum. Ve bakın ekleyecek olduğum iki motifi şu şekilde ekleyeceğiz. Ekleyecek olduğum motifin tam köşesindeki 2 zincirlik boşluğa buraya battım. İlk köşeden başlıyorum tekrar batmaya. Buraya batıp ilk sık iğnemi bu noktaya yaptım. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine battım ve onun karşısındaki ekleyecek olduğumuz motifin köşenin bir yanındaki trabzanın tepesine buraya batıp tekrar buraya sık iğnemi yaptım. Aynı diğer parçalar eklediğimiz gibi birebir aynısını yapacağız. Birer tane karşılıklı trabzanların tepelerine batıp sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Çantanın gövde kısmına bu şekilde motiflerimizi ekleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Tam köşedeki noktaya kadar gelelim. Burası bizim çantanın ağız kısmı olacak. Çantanın ağız kısmına kadar birleştirmesini yaptım. En son bakın köşeye geldim. Köşe noktasına 2 defa batacağım. Bir, aynı noktaya batıp ikinci burada sık iğnemi yaptım ve burada bir tane zincir çekip ipimi kopartacağım. Bu şekilde gövde kısmının bir kenarını birleştirmesini yapmış oldum. Bakın bu şekilde bir kenarı birleştirdim. Şimdi diğer bakın motifin yanındaki iki motifi birleştirmesini yapacağım. Şimdi buradan tabandan itibaren köşeden başlayacağım ve yukarı doğru buraya kadar birleştireceğiz. Birleştirme yaparken hep çantanın düz tarafından sık iğnelerimize gideceğiz. Şimdi burada ben ipimi aldım. İpimi ilk kilit yaptım. Tam köşeden itibaren başlangıcımı yapacağım. Tam köşenin bakın 2 zincirlik köşeye battım ve birleştirecek olduğum
yine motifin tam köşe noktasına bu şekilde battım. Bakın 2 ilmek var tığımda, ikisini bir ördüm. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Şimdi ilk bir tane sık iğne ile başladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Ve onun karşısındaki bakın trabzanın tepesine bu noktaya battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Bir yanındaki trabzan ve onun karşısındaki trabzanın tepesine buraya batıp tekrar bu noktaya sık iğne. Bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapalım. En son tekrar bitiş noktasını tekrar paylaşacağım. Yukarı kadar birleştirmemi yaptım. Alt tabandan, köşeden başladık ve yukarı çantanın ağız kısmına kadar birleştirmemi yaptım. Son köşe noktasındayım. Burada 2 zincirimiz var. 2 zincirlik noktaya 2 tane buraya sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bir tane zincir çekip ve ipimi bu noktada kopartacağım. Bu şekilde iki motifi de burayı birleştirmesini yaptım. Şimdi bir sonraki birleştireceğim yer, bakın çantanın gövde kısmının diğer iki motifi, buradan başlayacağız. Çantanın bakın tam şöyle göstermek istiyorum. Tabanın tam köşesinden itibaren buradan başlayacağım. Ve yukarı kadar çantanın ağız kısmına kadar birleştirmemizi yapacağız. Burayı da birleştireceğiz. Bir sonra bakın son bir kenar kalıyor. Ve tabandan itibaren buradan köşeden başlayacağım. Ve buraya kadar çantanın ağız kısmına kadar birleştirmemizi tamamlayacağız. Bu şekilde 4 bir motifi, gövde kısmını birleştirmiş olacağız. Burayı tamamlayalım. Tekrar devam edeceğiz. Son gövde kısmında birleştirmesini yaptım ve burada ipimi kopartmadım. Burada ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. En son köşeye ben buraya 2 tane sık iğne yapmıştım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen aynı dibindeki boşluğa buraya batıp buraya bir tane tekrar sık iğne yaptım. Şimdi burada trabzanlarımız var. Trabzanların tepelerine birer tane sık iğne, bir yanındakine ve bir sonraki trabzanın tepesine tekrar sık iğne. Bakın bir sonraki modelin tepesindeki trabzanların tepelerine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Tam birleştirdiğimiz buradaki noktaya kadar gelelim. Tam buraya birleştirme noktasına geldim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa hemen birleştirdiğim yerin dibine buraya bir tane sık iğne. Şimdi birleştirdim. Bakın sık iğne yaptığımız yere buraya bir tane yapacağım. Ve hemen bakın diğer motifin de ilk köşesindeki noktaya da bir tane de buraya yapacağım. Kısa ipimi de örerken içeride bırakacağım. Dibindeki köşeye bir tane ve şimdi trabzanın tepelerine birer tane batıp ilerleyeceğiz. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine bir tane, bir sonraki trabzanın tepesine battım. Bu şekilde buradan geçişi, diğer motife geçişimizi yapmış olduk. Trabzanların tepelerine birer tane batıp bu şekilde diğer köşeye geleceğiz. Köşeye bir tane, birleştirdiğim sık iğnenin içine bir tane ve diğer motifin köşesindeki noktaya bir tane. Bu şekilde devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son, bakın başladığım nokta benim burası. Köşeye son bir tane buraya batacağım. Buraya bir tane sık iğne. Şimdi birleştirdiğim yere bir tane de buraya batacağız. Ve karşısındaki ilmekle birlikte birleştirdiğim yere bir tane buraya sık iğne. Şimdi biz bir köşede bir tane zincirle başlamıştık. Şimdi ilk bakın buradaki tam köşenin dibindeki sık iğnenin tepesine buraya batıp buraya ikinci sıra için ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi ben buraya işaretleyici takacağım. İkinci sıranın başlangıcı benim yeşil işaretleyici taktığım yer. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren tekrar
birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Sık iğnenin tepelerine birer tane batıp bu şekilde ilerleyeceğim. Sıranın sonuna geldiğim zaman birleştirme yapmadan, bakın başlangıç noktam benim işaretleyicinin olduğu yer. Buraya tekrar birer tane sık iğne yaparak döne döne spiral şekilde sık iğnemizi yapacağız. Toplamda 4-5 sıra yapacağım. En son ne kadar yaptığımın bilgisini paylaşacağım. Sıranın sonunda birleştirme yapmadan sırası gelen boşluklara birer tane sık iğne yaparak döne döne sık iğnemizi yapalım. En son ne kadar yaptığımın bilgisini paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Burada toplamda 4 sıra sık iğne gittim. Şimdi bir sırada çantanın alt kısmına ilmek kaydırma yapacağız. Ondan sonra çantamızı tamamlamış olacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere, bakın bizim başlangıç noktamızdı. Şimdi buradaki işaretleyicinin olduğu yere ilmek kaydırmayla sıramı başlayacağım. Hemen işaretleyicinin olduğu yere battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi buraya ben tekrar başlangıç noktam belli olması için tekrar işaretleyici taktım. Şimdi yanından devam ediyorum. Bir yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde birer tane sık iğnelerin içine ilmek kaydırma yaparak sıranın sonuna kadar geleceğiz. Bakın bu şekilde devam edelim. İlmek kaydırmalarımızı yapalım. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Burada en son işaretleyiciye kadar ilmek kaydırma yaptım. Ve bu noktada ipimi kopartacağım. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Burada ipimi çıkartıyorum. Şimdi ilk bizim başlangıcımız işaretleyicinin olduğu yerdeki noktayı buraya atlayacağım ve bir sonraki yaptığımız ikinci yaptığım ilmek kaydırmanın, bakın ikisini birlikte bu şekilde aldım ve şimdi bu kısa ipi iç tarafa alacağım. Şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi iç tarafa aldım. Şimdi ince bir tığ alacağım. Bu kısa ipimizi çantanın iç tarafını alıp aralardan gizleyeceğiz. Burada aralardan yürütüp gizleyelim, fazlasını ipimizin kopartalım. Bu şekilde çantamızı bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi en son ben askıları da yerleştireceğim. En son çantanın bitmiş halini paylaşacağım. Çantanın ben askısını diktim. Burada nasıl diktiğini paylaşacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çantanın iç tarafına askıyı yerleştirdim. Burada küçük adımlarla bakın düz bir dikiş yaptım. Aynı kağıt iple diktim. Burada dikerken dış taraftan çok belli olmaması için düz bir şekilde, yani aşağı yukarı düz bir şekilde dikişimizi yaptık. Tam buradaki sık iğnelerinde bakın çizgi gibi görünen yerleri kullandım. Bir altındaki bir üstündeki noktalardan düz bir şekilde dikişimi yaptım. Bu şekilde dıştan dikişimiz belli olmadı. Şimdi burada sizlere aynı zamanda ölçüyü de vermek istiyorum. Tam çantamızı düz bir şekilde koyduktan sonra bakın tam burası bizim 13 santim sağdan ve 13 santim soldan boşluk bıraktım. Bir de ortadaki açıklığın da ölçüsü, bakın burası da 13 santim şekilde askımızı dikişi yapmış olduk. Çantanın ben içine astar yapmadım. Çantanın orijinalinde astar yoktu. Orta kapanma yerine çıt çıt dikilmiş. İsterseniz burada astar da yapabilirsiniz. Daha önceden ben 5 motifli bir çanta hazırlamıştım. O çantanın içinde astar yapımını paylaşmıştım. İsterseniz astar yapacaklar için bu videonun açıklama kısmına çantanın yapılış videosunu ekleyeceğim. Oradan astar yapım videosunu da izleyebilirsiniz. Harika bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar ip kullandığımı bilgisini vereceğim. Bakın şöyle çantayı ortalı bir şekilde
koydum. Şimdi buradan çantanın ağız kısmını ölçtüğüm zaman bakın eni 45 santim ve çantanın boyu da 28 santim. Çantanın derinlik de 26 santimdi. Harika bir çanta oldu. Toplamda ben 450 gram kağıt kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.